geldiniz. Bu hırkayı hatırlayacak olursanız şayet fermuarlı, yakalı böyle hafif balon kollu bir hırka. Bunun videosu için size söz vermiştim. Şimdi tam da ona sıra geldi diyeyim. Benimle birlikte örmek istiyorsanız videonun devamını izlemeniz yeterli olacak. Önümde görmüş olduğunuz hırka biraz daha uzuncana bir hırkadır. Şöyle fermuarı da gayet kullanışlı. Alt kısmına lastik geçtik. Çünkü hani sipariş veren sevgili hanımefendi bu şekilde istemişti. Önleri çok kalın olmasın. Patı altta lastiğini biraz toparlayalım demişti. O şekilde de çalıştık. Ondan sonra aynı şekilde bir başka hanımefendi de aynısından istiyorum deyince hazır hırkada yapıldı. Siyahı yaparken size gösteremezdim. Farklı renkle çalışmam gerekiyordu ama önümde bu hırka olup size olması benim için bir artıydı. Çok daha kolay ilerleyeceğim anlatırken. 88 tane motifimiz var bu boy bir hırkada. Boyu gördüğünüz gibi uzuncana, yani kalçayı kapatacak uzunlukta bir hırka. Kaç santim olduğunu, uzunluğunu size hemen söylemem gerekirse bir ölçü vereyim uzunluğuna dair. Hırkam tam olarak 74 santim. 74 santim bir hırka. Ben bir motif daha kısasını öreceğim. Bu önümdeki 88 motifle ben 78 motifle öreceğim. Siz eğer şayet bu uzunlukta bir hırka istiyorsanız 88 motif hazırlamanız gerekecek. 78 adeti ben nasıl, nerede, hangi motifi kullanacağımı anlatacağım şimdi size. Aslında bu hırkayı kolları hariç hiç ip koparmadan da birleştirebilirim. Ama bunu size buradan anlatabilmem oldukça zor. Çok da büyük bir parça olduğu için bunu anlatabilmem çok zor. Arka, ön ve yanları birleştirmeyi şöyle gösterirsem zaten kol altına motif yerleştirdiğimi göreceksiniz. Arka işte dediğim gibi ön, kollar falan kaçar motif kullandığımı şimdi size tek tek söyleyeceğim. Videoda anlaşılabilmesi açısından Yarn Cins'in 71 numarasını seçtim. Bu hırkayı 3 milim tığ ile örüyorum. Her bir motifimin ölçüsü ise birleşme olmadan 10 santim. Şöyle göstereyim size. Motifim 10 santim. Birleşme olmadan 3 milim tığ ile dediğim gibi. Bundan 78 adet hazırladım. Bu 78 tane motifin 5 × 4 20 arka için, 2 × 5 ön sağ taraf, 2 × 5 ön diğer sol taraf, 10 + 10 20. 20 arka 20 ön 40 motif. Yanlarda ise 3 bir tarafta 3 bir tarafta motifimiz olacak. Toplamda 46 oldu. 32 motifte kollar için öreceğiz. 16 + 16, 46 + 32, 78 tane motife ihtiyacımız var. Dediğim gibi bir sıra uzun ya da daha uzun örecekler. Artı 10'la hırkanın ebatını boyunu uzatabilirler. Öyleyse 78 tane Gorgeous motifini 10 santim dediğim gibi siz farklı 10 santimlikte başka motifte kullanabilirsiniz. Motifin yapımını hemen bu videonun altına sizlere bırakıyor olacağım. Biriktirin, gelin daha sonra büyük parçaları yapmaya başlayalım. İlk olarak arka 4 × 5 20 adeti. Motiflerimizi size söylediğim sayılarda arka, ön ve kollar olmak üzere birleştirdim. Geriye 6 tane motifim kaldı. O da yanlar için. Yanları birleştirirken kullanacağım. Dediğim gibi bunu ip koparmadan da çok rahat birleştirebiliriz. Hani tek parça olarak, ama onu benim burada çekimini yapmam, size göstermem imkansız. Böyle parçalara ayırarak göstermeyi tercih ettim. Hem de ben kucağımda her zaman söylüyorum, çok büyük parça örmeyi sevmiyorum. Böyle bu hallerde onları birleştirmek daha çok hoşuma gidiyor. 6 tane motifimi ayırdım. Onu şöyle bir kenara alıyorum. Bu benim efendime söyleyeyim 4 × 5 20 motifli arka parçam. Şimdi diğerlerini de göstermem gerekirse ki kollardan önce bize gerekli olan parça önler. Önleri tutturacağım. Bu defa her zamankinden önleri farklı hazırladım. Yanlarda motifler olacağı için ne yaptım hemen göstermek istiyorum size. Şöyle yaptım.
Bütün ön için 10 tane motifi birleştirdim. Sadece şu üstteki iki kısmı açık bıraktım. Birini buraya tutturacağım. Bir tane daha böyle önde üstte 2 tane açık olanı ördüm. Onu da buraya tutturacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Ve nasıl tutturacağım? Şöyle diyeceksiniz ki şimdi Damla kol evini nasıl oluşturacağız burada? Peki sen böyle yaptın, böyle yaptım ama ne yapacaktım? Buraya bir motif, şu yandan gözükmüyor, hemen şöyle yükselteyim biraz. Şöyle de çekeyim. Buraya bir motif, buraya bir motif, bir de bu aşağıya bir motif koyarak yanla birleştireceğim. Otomatik olarak bu da arkaya döndüğü için üstte de, yani şurada da bakın otomatik olarak kol evimiz oluşmuş olacak. Kolu biraz bol yapacağımız için 4 motifli yer bıraktım. Sonra burada kalan minik bir parçaya da kol motifini nasıl yedirdiğimi de size göstereceğim. Şimdi ilk olarak bunu buraya birleştireyim. Bunu da buraya birleştireyim. Burada birleştirme tekniğini göstermiyorum artık. Sayfamda o kadar çok birleştirme tekniği var ki siz onlardan faydalanabilirsiniz. Bunu buraya yukarıya tutturup bunu da buraya yukarıya tutturup geliyorum dostlar. Gösterdiğim gibi parçaları üstten birleştirdim ama buradaki birleşimi nasıl yaptığımı tabii ki yakından da göstereceğim. Zira hırkamızın yakalı bir hırka olduğunu başta da göstermiştim, siyah hırkada size. Burada da yakayı çalışacağım kısmı açtım. Yani o üstte açık bıraktığım kısmı bakınız tam olarak şöyle istediğim yaka boşluğuna kadar, yani motifin son 2 kutucuğunu birleştirdim. Her iki tarafta da öyle. Geri kalanını yaka için açıklık bıraktım. Daha sonra geldim buraya bir tarafına şu küçük diyorum, yan tarafa 3 tane motifimi ekledim. Şimdi bu motifi buraya nasıl oturttuğumu tabii ki sizlere de göstereceğim diğer tarafı çalışırken. İstedim ki burada şu şeyi görün. Şu kısmı size göstereyim, bir tarafında nasıl çalıştığımı ve bunu buraya nasıl oturttuğumu şimdi birlikte örerken de anlatayım. Şimdi bu 3 motifi burada da yerine yerleştireceğim. Şurası açık gördüğünüz gibi. 3 tane de motifim var. İlk alttan ne yapacağım? İlk önce bir kere bu motifin bir kenarını öreceğim. Motifin kenarını da örmeye nasıl başlıyorum? Köşeye sadece ilk üçlü grubu örüp boşluklara, şöyle bunu birlikte şurasını geçelim hemen. Şimdi buraya ilk üçlü grubumu örüyorum. İlk kenarı, yani bu kenarı, burayı göstermek istedim size. Şu, bilmiyorum ya, havada bir garip gri ki sormayın. Umarım anlaşılıyordur. Şöyle burayı örüyorum ve diğerlerini bildiğiniz gibi doldurup bir kenarını geliyorum. Bunun ördüm kenarını, geldim. Şimdi bunu buraya ekleyeceğim. Ne yapacağım? Bunu buradan hemen bu köşesinden tutturup içine örmeye devam ederek, şimdi buraya 3 taneyi örüyorum ve hemen bir zincirimi çekip burayla birleşiyorum. Bu kenarı da buraya kadar gelip üstüne bir taneyi, sonra onun üstüne de diğerini alacağım. İlkini ekledim böylece, sonra burasını geldim ördüm. Şimdi hemen üstüne bu ikinciyi ekliyorum ve ikinciyi de bakın, ikinciyi de buraya oturtup burayı ekliyorum, burayı da örüp üstüne diğer motifi koyacağım. 3 tane motifi de bakın şimdi buraya yerleştirdim. Şimdi bunu buraya kadar da ördüm. Şimdi bunu da karşılığında burayı birleştirdikten sonra yukarıda 4 motifle şöyle, şunu da şöyle yapacağım. 4 motifli kol evimi oluşturmuş olacağım. Yani sıra artık kol evini de ve yanları da, kol evini oluşturabilmek için yanları birleştirmekte. Hemen bunu da ne yapıyorum? Karşı tarafta uygun yerinden, şu 2 motifin bittiği yerden birleştirmeye başlıyorum. Hırkamın yan taraflarını ekleyerek formunu, kol evini oluşturmuş oldum. Aynı zamanda yakamızı da oluşturduk. Hırkanın yakasını örmeden önce etrafını örmekte her yaptığım diğer hırkadan çok farklı devam edeceğim. İlk olarak ne yapacağım? Altta lastik kısmını öreceğim.
Ama lastik kısmında bir tık her zamankinden farklı çalışacağım. Nasıl yapacağımı toplamak istediğim için toplayarak ilerleyeceğim. Bunun da bir matematiğe oturtup devam ettirmek istiyorum. Şimdi bu kısımda benim yaptığım gidişle sizin yaptığınız aynısını uyguladığınızda elimizin farkından ötürü burada değişiklik yaşayabiliriz. Aslında buradaki sayıları oturtmak birazcık kullandığımız ipe, tığımıza ve elimize de bağlı. Ben şimdi burayı toplamak istiyorum bir miktar ya, ama çok da boğmalı yapmak istemiyorum. Hani diğer bele oturttuğumuz bomber ceketler gibi değil. Bu biraz daha basenlerde kalacağı için çok sıkmak da istemiyorum. Belli bir matematikle ilerleyeceğim. Nasıl mı? İlk olarak sık iğnelerle toplayacağım altı. Bu arada kolu takmadan bu işi yapıyorum ki daha kolay ilerleyebilirim diye. Parça ne kadar küçükse örmek o kadar kolay oluyor. Bir ilmek çıkartacağım ilk olarak. İlmeği çıkarttıktan sonra hırkayı şöyle döndürüp ilk olarak şöyle iç yüzünden başlıyorum. Sık iğneli kısmı, toplama kısmını, üstüne lastik sırasını ilk düzle başlayacağım. Şimdi ilk olarak köşeden başlıyorum. Batıyorum. Battığım yerde bir sık iğne örüyorum. Sonra hemen yanına bir sık iğne daha örüyorum. Sonra tekrar bir sık iğne örüyorum. Ve bir tane trabzanım, boşluğu, ilmeğimi atlayıp sık iğne örüyorum. 3 tane sık iğne örüp bir tane ilmek atlıyorum. 3 tane. Bunu altı bir miktar toparlayabilmek için diyorum. Yani lastik öreceğim. Altını boğmalı yapmak istiyorum bir miktar, ondan ötürü. Hani siz burada kendi zevkinize göre ayarlama yapabilirsiniz. 3 tane örüp bir tane atlıyorum. 1, 2, 3 taneyi tekrardan burada pardon, özür dilerim. Şurayı ördüm. Burada bir şey yanlış mı yaptım? Bir tane atladım, doğru. 1, 2, 3. Buraya geldi mi? Bunu atlayıp buraya örüyorum ilkini. 1, 2, 3. Bir tane atlıyorum. 1, 2, 3. İşte bu şekilde öreceğim. Bakın boğmaya başladım bile bir miktar. Sonra da üstte lastiğe çıkışı göstereyim. İstediğiniz kalınlıkta da örebilirsiniz. Ben siyah hangi kalınlıkta ördüm size bir göstereyim alt kısmını. Çünkü böyle hani altı çok kalın olmasın istendiği için lastiğini bu şekilde ördüm. Bakın. Bilmiyorum siyah ne kadar belli oluyor ama şu kadar bir kalınlık. Belki bunu bir miktar daha kalın örebilirim. Öyleyse sık iğne kısmını geçip lastiğe üst kısma lastiğe geçelim beraberce. Sonuna kadar sık iğnelerle geldim. Son köşeye de bir tane sık iğnemi ördükten sonra hemen bir zincir çekiyorum. Biraz yükselip etrafımda dönüyorum. Arkasından dolandırıp geçip bir de içinden de böyle geçirdikten sonra hemen şimdi sırasıyla sık iğneye geçeceğim için buradaki, yani normalde trabzan olurdu. Şimdi sık iğnelerin üstüne öreceğim. Ne yapıyorum? Şimdi mesela buradaki ilk trabzanımı, tığımı alıyorum. Arkasından geçirip, tabii ki üstüne ip almayı unutmadan, geçirip bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bu defada arkaya alıp ilmeğimi, sık iğnemi arkadan örüyorum. Yani bir öne alıyorum, bir arkaya alıyorum. Lastik örümü, bildiğimiz tığ işi lastik örümünü yapıyorum. Detaylı lastik örümünü bilmeyen arkadaşım varsa aramızda, ilk kez burada görüyorsa şu anda, göreceğiz. Tığ işi lastik yapımı yazarsanız detaylı anlatımımı orada görebilirsiniz, lastik yapımını da.
Daha sonra sonuna geldiğimde de zaten lastiğimi belli bir kalınlığa kadar örmeye devam edeceğim. Şimdi ne olacak? Sona geldiğimde tekrar döndürüp bu defa önü önden, arkayı arkadan örmeye devam edeceğim. Oraya geldiğimde size yeniden gösteririm. Sonuna geldim. Buraya kadar, en son yere kadar ördüm. Şimdi buradaki sık iğnenin tepesine bir ikili trabzan örüp şöyle bir yükseliyorum, bir zincir çektikten sonra etrafında döndürüp yalancı trabzanımı yapıp şöyle geri çeviriyorum. Arkadan artık örmeye devam edeceğim. Ne yapacağım artık burada? Şimdi bana hep bütün ilmekler gösteriyor kendini. Öndekini önden, arkadakini arkadan örerek işte bundan sonra hep bunu yapacağım. İstediğim uzunluğa varana kadar lastik sırası. Zevkime göre devam edeceğim. Sonrasında da bu etek kısmındaki lastiği dilediğim kadar ördükten sonra sağ ve sol kapak olmak üzere ön kapakların çevresine geçeceğim. Onu da beraberce göstereceğim nasıl geçtiğimizi. Orası aynı zamanda bizim fermuarımızın takılacağı yer olacak ceketin önünde. O zaman bu şekilde devam edip geliyorum. Hırkamın etek kısmını uzun geçerim diye planlıyordum ama 3 sıra lastikle, yani sık iğnenin üstüne ördüğüm 3 sıra lastikle tamamladım. Daha sonra kapaklardan şöyle göstereceğim hemen size. Ön kapaklardan bir tarafı da ördüm. Bakın bu hırkada bu kapağı boydan boya, yani etek ucundan boğaz kısmına kadar örüyorum. Aynısını şimdi burada da yapacağım. Bir sıra öreceğim. İkinci sırayı da öreceğim ama ip kopartarak devam edeceğim ki düz sırasında olması için. Şimdi sağ elini kullananlar benim gibi önümüze yatırdığımızda sağ kapağı yukarıdan örüyorlar. Sol elini kullananlar tam tersini yapıyor. Bu kapağı da örerken sol önümüze yatırdığımızda yine sol tarafı alttan örmeye başlayacağız. Bunun için de hemen birlikte ilk sıramızda ikili trabzan kullanarak ilk sırayı bu kapakta örüyoruz. İlmeğimi çıkardım. Şimdi burada lastik örmüştüm. O lastiği ördüğüm yerdeki ilk trabzanın içine batıp buraya bulacağız. Yani ilk ördüğümüz trabzanın içini bulup oraya 2 tane ikili trabzan öreceğim. Her trabzanlı boşluğun içine batıp 2 tane ikili trabzan örüyorum. Buraya da geldim. 2 taneyi örüyorum. Şimdi artık burada sıra 1 2 ve buraya geçerken de hemen şuraya bir taneyi örüp boşluğa, pardon şurayı sıkıştırdım, şu araya batacağım, evet, örüp hemen trabzanların, artık burayı böyle geçtikten sonra trabzanların üstüne örmeye devam edeceğim. Her bir trabzanın üstüne ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi şu geçişte ne yaptığımı göstereceğim size. Buraya kadar hep aynı. İlk sırayı, ilk trabzanlı sıramı ördüm. Şimdi bunu burada kitleyip ipimi güzelce kesiyorum. Buna neden kestim? Hani tersten örmedim. Çünkü ikinci sırası da düzden olsun. Aşağıdan başlayacağım için döndürüp örmek istemedim. Şimdi bu sırayı
yarım trabzan şeklinde öreceğim ama siz şayet bu pat örme kısmına geldiğinizde, kapakları örme sırasındaysanız şayet üstünüze mutlaka bir deneyin. Eğer daha bol, daha dökümlü olsun istiyorsanız bu kısımda mümkün olduğunca genişletebilmeniz imkanı var. Bu trabzanları 4, 5, 3 istediğiniz kadar kalınlıkta örebilirsiniz. Ama en az bir trabzan ve yarım trabzan olsun ki buraya biliyorsunuz fermuarı oturtacağız. Bu çok kıymetli. Buranın bir tık böyle tok durması. Hatta 2 sıra trabzan üstüne yarım trabzan belki de en ideali olabilir. Fermuar açısından ben birazcık daha elimi hızlı tutuyorum. Projeyi tamamlayıp yeni projeye geçebilmek için. Şimdi ilmeğimi çıkardım. Tığımın üstüne aldım. Yapacağım işlem çok basit. Artık burada ördüğüm her trabzanın tepesine batıp bir yarım trabzan örüyorum. Çakma sık iğne diyebiliriz. Biliyorsunuz ben bunları Allah'ım hep buraya geldim. İkisini de illaki söylüyorum. Bende bu huy oldu. Size de soruyorum her seferinde, sizin ağzınız hangisine alışık diye. Yarım trabzana mı, çakma sık iğneye mi? Böyle bir anket yapayım da en çok hangisi kullanılıyorsa bari ben de onu söyleyeyim, kafa karıştırmayayım. Yani özetle aslında ne yapıyorum burada? İpimin üstüne, tığımın üstüne ipimi alıyorum ve her birini birlikte örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp geleyim. Artık ondan sonra beraberce zaten yakaya geçeceğiz. İşte böyle. Bu kapağı da tamamladım, ördüm. Şimdi hep beraberce bunun yakasının bir tarafın kolunu da taktım da bu arada diğerini birlikte yapacağız diye takmadım. Onu şu anda göstermiyorum. Sonra göstereceğim tabii ki. Yakasının yapımına beraberce geçeceğiz şimdi. Nasıl yakayı örüyorum? Tabii ki lastikle örüyorum yakayı da yine. Şimdi şöyle size göstereyim. Aslında lastikle nasıl bir çalışma yaptığımızı. Şöyle arka kısmından göstereyim. Şu yatma kısmından değil de şöyle gösteriyorum. Dikkat ederseniz ortada bir arttırma. Şuralarda minik bir arttırma. Şuralarda. Ve tabii ki yakayı daha dik, sivri gözüksün istediğim için şu kısımda da bir arttırma yaptığımı zaten göreceksiniz. Bunu siz, şimdi ben burada size gösteriyorum, size bir fikir olsun nasıl yapıyorum diye arttırmasını. Örerken de göstereceğim neler yaptığımı. Siz de örerken oluşturmak istediğiniz yakaya daha dökümlü, daha uzun, daha kısa hiç fark etmez. Ona göre arttırmalarınızı ayarlayabilirsiniz. Bu hırkalarda en güzel karar verme metodu aslında üstünüze giyip evet ben daha uzun yaka istiyorum, işte şuraları daha sivri ve önüme düşsün istiyorum diye düşünüyorsanız ona göre de yapacaksınız arttırmaları. Şimdi geçiyoruz beraberce. İlk olarak nasıl yapıyoruz? Bizim yakayı oluşturacağımız yer zaten ensede kendini çok belli ediyor. Yakadan şuradan şuraya kadar oluşturacağım. Bunun için de hemen yaka öreceğim kısma ilmeğimi çıkartıp ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Yani şu köşeye, tam olarak şu köşeye. Bu köşeye ilk olarak 2 tane ikili trabzanım. İlk sıramız zaten sadece ikili trabzan olarak devam ediyor. Üstte artık lastiği örmeye başlayacağız. Bu boşlukların içine geçerken mesela şimdi şurada şu boşluğa da batıp bir ikili trabzan örüyorum. Ama dikkat etmemiz gereken unsur buraya geldiğimizde, şimdi buraya ördük ya 2 taneyi. Aynı şekilde buradaki boşluğa da batmam gerekecek. Yani bunun karşılığını orada da örmem lazım ki eşit ilerleyelim. 2 tane içine ördüm buradaki trabzanın ve şuraya geçiyorum. Şu köşeye de örerek geçiyorum. Tekrardan trabzanların üstüne örerek devam ediyorum. Şimdi şuraya kadar hiçbir farkı yok. Şuraya gelirken nasıl geçtiğimizi beraberce görelim. Sözünü ettiğim yere geldim. Şimdi şuradaki trabzanın tepesine öreyim. Sonra şu köşeye, şu ikisinin kesiştiği noktaya batıp bir tane ikili trabzanımı daha örüyorum.
Sonra şuradaki gördüğüm boşluğa batıp yine bir ikili trabzan daha örüyorum. Sonra buradan geçerken şu kısımdaki trabzan zaten bize yerini o kadar belli ediyor ki oraya da gelip onun üstüne de örüyorum. Şurada bakın, aslında şurada geçerken yer kendini bize çok da belli ediyor bu geçiş kısmında. Buraya iki tane de ikili trabzan yaparak ilk arttırmayı burada başlayabiliriz yaka için. Şu kısımda 2 tane yaptım. Yani bunu belli bir matematiğe oturtmak o kadar zor ki ben bunu örerken normalde bakıyorum gidişatına göre arttırmaları yapıyorum yaka için. Şimdi burada size gösterirken neler olabilir, neler yapabiliriz'i anlatayım da istedim. Bu kısmı çekmek bir tık zor. Şuraya da geldim, hemen battım, ördüm. Şimdi burada şu kısma gelene kadar, şu orta kısma gelene kadar öreyim. Burası orta kısım da bizim arttırma yapacağımız bir yer. Tam olarak orta kısma geldim. İlk olarak şu köşenin içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Derken şunun içine geliyorum. Bir tane de ona örüyorum. Sonra buna 2 tane daha örüyorum. Buradaki geçişi de böyle yapıyorum. İkili, 2 tane buraya, 2 tane buraya, bir tane de ortaya. Ve buraya kadar yine örerek geleyim aynen. Şimdi buradaki geçişi de hemen size göstermek istedim. Burada da bakın aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi sonuna kadar bu üçlü grupları örüyoruz. Şimdi size orayı da göstereceğim. Hemen buraya geçelim birlikte. Diğer tarafta yaptığımı. Şurada, ay çok özür dilerim. Bir de kaçırmasam. Şuradakilere bakınız. Şu yaka kısmındaki. Şurada ortaya batıp 2 tane ördüm. Aynı buradaki bir boşluğa ördüm. Şimdi nasıl yaptık yani? Buradaki şu görmüş olduğunuz boşluğa batacağım, bir tane öreceğim. Diğer tarafta ne yaptıysam burada da karşılığını veriyorum. Şu ortaya 2 tane öreceğim. Ve normalde burada artık trabzanların üstüne devam edip hemen buradaki ilk trabzanımı üstüne devam edip sonuna kadar bu şekilde buraya kadar geleceğim. Bir üste çıktığımızda ise artık lastiği örmeye başlayacağız beraberce. Şimdi burada yukarıya doğru çıkarken bir zincir çekip etrafında döndürüp hemen bir trabzanımı örüyorum. Sonrasında artık tersten içten örmeye devam edeceğim için hırkamı çeviriyorum ve mesela burada yanlardan arttırma yapmak isteseydim şayet daha burada başlamadım ama şu ortadan bir tane trabzan örerdim arttırmak için, ama şimdi sadece burada bir lastik yapımına geçtim ve arttırma ihtiyacı duymuyorum. Yakanın ucuna doğru yapacağım. Bir önden, bir arkadan örerek devam ediyorum. Bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan, aynen bu şekilde örerek devam ediyorum. Üst tarafta şu tam motifin yakasının bittiği, yani şurayı göstereyim şöyle size. Şu arkada 2 tane kısım var ya, arttırma arada yapacağım. Şimdi burada bakın, ilk arttırma bir tane nasıl yapacağım? Bu önden ördüm, arkadan ördüm. Şu araya bir tane ikili trabzan örüyorum. Bunu önden örmüş gibi sayıp hemen bunu arkadan örüyorum. Sıralamayı bozmamak adına. Bir önden bir arkadan örüyoruz ya, o sıralamayı bozmak istemiyorum çünkü. Şimdi sıra önde. Orada bir tane öyle bir artırma yapmış oldum. Arkada. Şimdi aynen
şuraya da gelinceye kadar aynı şekilde devam edeceğim. Burada da o minik arttırmayı yapacağım. Sonra şurada bir tane yapacağım tam ortada. Bu ortaya kadar da geleyim. Şimdi bu tam ortaya geliyorum yine. Tam bu arka ensenin tam ortasındayım. Şimdi burada arkadan örmede sıra. Buraya geldiğimde şu yakanın orta kısmında bir miktar daha arttırma yapmak istediğim için bakın bu ortaya şu gösteriyorum size. Şu köşelere biliyorsunuz 2 tane yapmıştım. Ortaya bir tane yapmıştım. Şimdi buraya bir tane trabzanı örüyorum. Bu arkayı örmüştüm. Bu önden oldu. Bunu tekrardan arkadan örüyorum. Hep bunu sırayı bozmamak adına ne varsa ona göre ilerliyorum. Şimdi arkadan ördüm. Önde sıra. Ve tekrar arkadan da sıra. Burada da 2 tane arttırım yaptım. Şimdi işte bu yaptığım arttırımlarla yakayı bir miktar daha genişletebileceğim. İhtiyaç hasıl olursa daha da yapabilirim. Bu sanki ilk sırada yaptığım ve uçlarında yapacağım arttırımla lastiği oturtabilirim diye düşünüyorum. Duruma göre değiştireceğim. Bu arttırmayı işte nasıl yaptığımı, yakayı nasıl ördüğümü fikir olarak böyle geçmek istedim. Bu lastiği zaten eminim birçoğunuz biliyorsunuz. Az önce şu kısımda yaptığım biliyorsunuz arttırma da vardı. Burada ne yaptımsa aynısını diğer tarafta da yapacağım. Burada bir tane fazla öreceğim. Orayı da göstereyim. Sonra aynı bu şekilde devam edeceğim yukarıya doğru örmeye. Diyorum ya bir sonraki sırada mesela artık arttırma yapmayı düşünmüyorum. Buradaki yaptıklarım yakayı genişletmiştir diye umut ediyorum. Gidişatına bakacağım. Üstüme giyeceğim. İhtiyaç olursa bir 2 tane daha minik bir arttırım yapabilirim. Yaka biraz daha uzasın diye. Tabii yakayı uzun örmek isteyenler için bu söylediklerim. Şimdi şunu da ördüm. Bu lastikli örgüde daha ziyade böyle yapıyorum. Normalde arkayı düz örgüyle, pardon arkayı dedim. Yakaya düz örgüyle örüyor olsaydım çok da ihtiyaç gerekmeyebilirdi. Lastik biraz topladığı için yakayı da kasıyor. Şimdi arka o kısma da yaklaştım. Orayı da gösterip öyle devam edeceğim. Şimdi tam olarak bunu ördükten sonra şimdi bakın. Bunu arkadan ördüm. Buraya bir tane arttırma yapıyorum bu kısımda. Ve bu ön sayıldığı için bunu arkaya alacağım. Sıralamayı bozmamak adına. Bakın ön arka oldu. Sıra önde. Ucuna kadar da örüp yukarıya çıkacağım. Ve artık bildiğim gibi bu lastiği örerek devam edeceğim. Arada dediğim gibi şunu da göstermek istiyorum. Burada tekrar oraya gelip göstermem bir tık zor olabilir. Şurada göstereyim nasıl yaptığımı. Şimdi bakın dikkat ederseniz zaten belli bir süre yaka için böyle ilerliyorum. 3-4 sıra. 3-4 sıradan sonra yakaya da bir miktar arttırma yapıyorum. Yandan trabzanları çift örerek. Böylece ne? Yakayı tamamlayıp geleyim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. sırayı ördüm. Şurada biliyorsunuz bir arttırım yapmıştım. Bir sonraki sırada da şu aralarda bir arttırım yapıp böyle dengeli ilerlemeyi düşünüyorum. Yani şurada ve şurada minik bir arttırım yapacağım. Bunu söylemek istedim. Siz dediğim gibi artık nasıl arttırım yaptığımı biliyorsunuz. Siz kafanıza göre de yakayı ayarlayabilirsiniz arttırmaları. Ve artık bu sırada 5. sıraya geçerken köşede de bir sivrileştirmeyi oluşturmaya başlayacağım. Şimdi nasıl yapıyorum? İlk trabzanımı örüp hemen geri döndürüyorum ve şöyle şu araya bir tane daha trabzanımı örüyorum. Buradaki düzeni bozmamak adına artık bana ne gösteriyorsa onu da öreceğim için şimdi burada sıra önden, arkadan. Artık bana bu sıralama neyi gösteriyorsa onu yapacağım. Yani alt sırada öndekini önden, burada bakın gözüktüğü gibi arkadakini arkadan örerek devam edeceğim. Arkadan. Bu şekilde örmeye
devam ediyorum. Sona geliyorum yine burada. Burayı da birlikte geçelim istedim. Şimdi burada hemen öndekini önden, arkadakini arkadan örüyorum. Ve hemen tığımın üstüne ipimi alıp bu baştaki trabzanın tepesine batıyorum. Arasından ilmeğimi geçirip ikili trabzanımı ördükten sonra da bir zincir hop döndürdüm. Yalancı trabzanımı yaptım. Çevirdim ve aynı şu hırkayı da çevirelim. Aynı dibine bir tane daha örüyorum ikili trabzan. Sonra gelişini artık öndekini önden, arkadakini arkadan. Bundan böyle yaka için artık hep genişleme yapacağım yanlardan. 10 ya da 11 sırada yakamı da tamamlamış olacağım. Bu mantıkla da bütün yakayı tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Şöyle ki aynen size gösterdiğim gibi. Artık buralarda bir arttırma ihtiyacı hissetmedim. Çünkü üstüme giydim. Buradaki yakanın oturması hoşuma gitti. Şimdi sadece yanlardan arttırma yaparak devam edeceğim. Buraya kadar geldim. Şimdi burada üstüme denediğimde bir miktar yakada kasma hissettim ve 7. sırayı örüyorum şu anda. Bu sıradayken de biliyorsunuz ilk başta burada bir arttırma, buralarda bir arttırma yapmıştım birlikte. Şimdi burada geldiğimde bunu ördüm. Şöyle ortayı kestirdim. Aynı şekilde bu motifin ortasından da yapacağım. Bir buradan, bir buradan. Bu arkadaki ikili trabzanı bir kere ördükten sonra aynı trabzanı bir kere daha örüyorum. Sonra öndekine devam ediyorum. Buraya geldiğimde üstünde geçerken de ikisini önden örerek arada yedirerek devam edeceğim. Göstereceğim şimdi size. Şimdi burayı da arkadan ördüm. Sırayla devam ediyorum. Aynı bu işlemi burada da yapacağım. Şurada da yapacağım. Sonra üste dolaşıp geleyim. Burada nasıl devam ettiğimi göstereyim. Şimdi burada bir arkada şu arttırdığımız vardı ya, 2 tane arttırmıştık. Şurada o şu anda bize ön yüzüyle bakarken orayı önde örerken nasıl geçtiğimi size göstereceğim. İlk önce şu arkadakini bir alıp öreyim. Sonra bu öndekilerin ilkini örüyorum. Önden. Şimdi bunu da tekrar önden öreceğim ama bir tane daha ortalarına yapıp bir sonraki sırada bunu arkadan geçeceğim. Şimdi bunu önden örüyorum yeniden. Yani otomatik olarak şu ortada bir tane ördüğümle bir sıra daha, bu sırada da bir miktar arttırım yapmış oldum. Artık son bu 8. sıra 2 ya da 3 sıra daha örmeyi planladığım için son sıralardayım. Daha herhalde başka arttırım yapmam diye düşünüyorum. Bu yeterli olacaktır kanaatindeyim. Ancak tabii yine üstüme deneyeceğim. Size de önerdiğim gibi hep üstünüze deneyerek ilerleyin. Bu taraftaki arttırma yaptığım kısımdı. Bakın böylece ne geçtim orayı. Şimdi bu tarafta da var. Bakın o da burada hemen görünecek. Burada yaptım onu da. Burada gözüküyor. Aynen burada da aynı işlemi yapacağım. Burayı da birlikte aynısını yapıp geçelim. Oraya kadar geleyim. Tam olarak yine o noktaya da geldim. Bakın 2 tane arttırdığım yer. Hemen ilkini önden örüyorum. Arasına şuraya bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrardan burada da bir tane önden örüyorum. Sonra sırasıyla sonuna kadar ilerleyeceğim yakanın. Bir üst sıraya geçeceğim. Bundan sonra dediğim gibi bakalım. Sanki arttırım yapmadan istediğim uzunluğa geldiğine kanaat getirdiğimde yakayı tamamlayacağım. Bu detaylarla, bu hani minik bilgilerle siz de dilediğiniz gibi yakanızı ayarlayabilirsiniz. Yakamızı şu şekilde tamamladım. Size de göstermek istedim hemen. 11 sırayla ördüm. Üstüme oturttum. Gayet de istediğim gibi durduğunu görünce bitirdim yakayı. Bu kol evine kolu biliyorsunuz şurada bir motif çıkıntımız vardı. Her iki tarafta da bakın alt yanlardan motif yerleştirmiştik. Bu kolu
Buna yedirerek, bakın önlü ve arkalı yedirerek ekliyorum 16 tane motifi ve kol ağzına da 4 sıra lastik örüyorum. Sık iğnelerle topladıktan sonra şimdi onu birlikte yapacağız. İlk olarak yakayı nasıl yaptığımı gösterdim. Şimdi burada benim kol evim bakınız duruyor. Buraya şimdi hemen benim motiflerimi nasıl yerleştireceğimi göstereceğim size. 16 tane motifi böyle 4x4 şeklinde birleştirdim. Buraya kadar geldim. Şurada bakın motifin bir bu kenarı açık, bir bu kenarı açık. Çünkü bunu kol evine yerleştireceğim ya böyle. Bir miktar onun için burayı da açık bıraktım. Çünkü buradan da bunu buraya yedireceğim. Şunu da şöyle yedireceğim. Bakın ipim burada. Bu buraya gelecek. Bu buraya yerleşecek. Haliyle arka arkaya yerleşecek. Ve en son iki kenarı birleştirirken de böylece geçip tamamlayacağım. Şimdi ilk olarak bunu buraya bakın. Şu açıklık tam olarak buraya uygun olacak şekilde yapılıyor. Yani şurası motifi ortadan katlıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane şu kenardaki kutucukları saymazsam ortada 4 tane kare var ya, o karenin tam ortasından katlanıyor. Oraya denk geliyor. Bunun da tam ortası 1, 2'yi ördüm. 1, 2 de buraya öreceğim ya, tam ortasındayım. Şimdi hemen buradan tutturacağım. Tutturmadan evvel birleştirmede yaptığım gibi burada bir zincir çekiyorum. Hemen o ortasını bulup bakın ortasını bulup batacağım ya, oradan birleşmeye başlayacağım için orayı buldum, geldim. Hemen şöyle göstereyim. Birleştim. Geldim buraya. Hemen buradaki 3 taneyi örüp bir zincirimi çektim. Bakın şu kısma ördüm. Koltuk altına yedirme dediğimiz yerdeyim tam olarak. 1 2 3 bir zincir çektim. Burası. Şimdi köşeyi geçiş yapacağız. Köşedeyiz. Bu köşeyi buraya oturtacağız. Nasıl mı? Bakın. Şimdi burada 2 tane köşemiz var. Aynı 4. motifi ekler gibi düşünün bunu da. 1 ve 2. Neyi kullanıyordum? Ördüğümü, bunu ve öreceğimi. Buradakini atlıyorum. Ördüğüm, şu an üstünde ördüğümü, bu kenarı ördüğümü ve bu kenarı öreceğimi. O zaman ne yapıyoruz hemen? Buraya 3 taneyi örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunun içine batıp arasından kaydırarak geçiriyorum. Daha sonra bu yok. Öreceğim motif. Hemen onun içinden de batırıyorum, geçiriyorum. Bir zincir çekip hemen bu boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum ve artık bu motifleri 4 tane motifi kol evindeki olan 4 adet motifle birleştirmeye başlıyorum. Buradan sonrası zaten artık hep bildiğimiz gibi. Yine de şurayı da hadi birlikte geçelim. Nasıl yaptığımı göstereyim karşılıklı. Hızlı örüyorum ama bu hırkalar artık hani diğer benim o acemi işi olan, daha kolay olan hırkalarımı örüp bu aşamalara gelmiş olan arkadaşlarım için hani bu birleştirmeleri artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmiyorsanız da mutlaka ilk başlardaki videolarımı izleyip fikir edinip buraya gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi şu köşeyi birlikte geçelim diye kesmedim hiç. Buraları birlikte ilerleyelim istedim ve bu boşluğu da yaptıktan sonra köşeye de geldik. Şimdi köşeye geldiğimizde buraya bir üçlü örüyorum. İki ve 3. Sonrasında 1 2 zincirimi çekiyorum. Köşedeyim ya. Bu köşeye batıyorum. Karşıda da şu iki motifin kesiştiği yerin ortasına batıp arasından geçirerek bir sık iğne örüyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Çünkü artık bu köşeye geldim. Bunu öreceğim. İşte bu kadar. Bu geçişi de gösterdikten sonra diğer taraflara eklenecek hiçbir ekstra bir bilgi yok. Sonunu birlikte yapacağız tabii. Şöyle göstereyim size tabii ne aşamaya geldik şimdi. Bakın böylece kol evini birleştirip geçtik.
Çok özür dilerim. Bir saniye. Şurayı yanlış yapmışım yalnız. Şimdi size gösterirken gördüm. Şurayı tam yerinden, istediğim yerden batmamışım. Hoşuma gitmedi. Bakın şimdi tekrardan birlikte de yapıyoruz. Buraya geldim ya, tam olarak batmak istediğim yer bunun en ortası. En ortası olmalı ki açıklık kötü durmasın. Arasından geçirdim. Ördüm. Tekrardan 2 zincirimi çektim. Buraya geldim. 2 ve 3. Bir zincir. Şimdi buraya birleşeyim. Tamam. Şimdi oldu işte. Bakın şimdi tam istediğim yerden birleşti. Burayı oturttum. Böyle geldim. Şimdi artık sırasıyla birleşip tekrar bunun tam tersindeki şu kısmı yedirme kısmında buluşup bitirelim. Kol evine oturtmayı. Tam olarak koltuk altı kısmına geldim. Şimdi bu motifin de yarısını bu koltuk altındaki kısma, yarısını da bu motife yedireceğim yerdeyim tam olarak. Onu da göstereyim istedim. Bir zincirimi çektim. Şimdi koltuk altındayım ya. Önce yanımdaki motifin içinden geçirip örüyorum. Sonra da bu köşedeki motifin koltuk altını toplayarak örmüş oluyorum böylelikle. 2 de zincirimi çekip hemen koltuk altına geliyorum ve burada 3 tane köşenin diğer ikili trabzanını örüp bir zincirimi çekip üstle birleşiyorum. Denk geldiği karşıdaki noktadan. Sonra buradaki öreceğim 2 tane trabzanı buna, ikisini de 2 tane trabzana diyorum, özür dilerim, 2 tane trabzanlı grubu buna, diğer ikisini de buna. Nasıl mı? Şimdi buraya ördüm. Örüyorum daha doğrusu. 2 ve 3. Bir zincirimi çekip hemen yukarıyla birleşiyorum. Tekrardan buraya geliyorum. Bir üçlü grubumu daha örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada artık tam olarak birleşeceğim nokta şu bir öncekinde birleştiğim yerdir arkadaşlar. Oraya batıp birleşip buraya geliyorum. Bir üçlü ikili trabzanlarla olan grubumu daha örüyorum. Sonrasında da yine bir zincirimi çekiyorum ve hemen bakın bu defa burası. Koltuk altının buradaki kısmını buraya yedirdim. Bundan sonrasını çok basit, hep bildiğimiz gibi karşılıklı parçayı birleştirerek kolun parçasının da formunu vermiş olacağım. Şimdi bunu buradan birleştiriyorum yine. Ve buraya kadar, sonuna kadar şöylecene birleşip geliyorum. Kol ağzına kadar geldim. Şimdi burayı istedim ki birlikte birleştirelim. Burada bir zincir çektim. Bu yandakinin köşesinden battım. Arasından geçirdim. Bir zincir daha çekip buraya gelip trabzanın başına sık iğne örerek geçmeyeceğim. Tabii ki kaydırma yöntemiyle geçeceğim. Bir saniye. Hemen kaydırma yöntemiyle geçtim ve olduğum noktadan itibaren şöyle devam ediyorum. Kol ağzını ne yapacağım? Toplamam gerekiyor. Hemen diğer koldan size kol ağzını bulup getiriyorum. Biraz zor getiriyorum. Bu büyük parçaları örmenin ne kadar zor bir şey olduğunu bir bilseniz keşke video çekerken. Yani diyorum ya, bazen çok zorlanıyorum büyük parçalarda. Şöyle göstereyim. Şu olayı vermek için yaptığım işlem önemli. Buraya dikkat edin lütfen. Aynı boşluğun içine batıp ilmek alıp bir sık iğne örüyorum. Bundan sonra bir ilmeği atlayacağım. Diğer ilmeğe bir sık iğne öreceğim. Atlayacağım. Diğerine öreceğim. Atlayacağım, diğerine öreceğim. Aslında hırkanın etek kısmında yaptığımın daha sıkını burada yapıyorum. Atla, bir diğerine sık iğne ör. Atla. Hop, buna geliyorum. Şimdi bu boşluğu hop atlıyorum. Buna geliyorum.
Bunu atladım, hop, buna geldim. Bunu atladım. Buradaki köşede boşluk ya, bunun tepesine geldim. İşte böylece ne, başladığım noktaya kadar devam edeyim. Bir turu tamamladım burada ve ilk başladığım noktaya geldim. İlk başladığım sık iğnenin üstüne kaydırma tekniğiyle geliyorum ve üstüne hemen bir trabzan örüyorum bu şekilde. Sonrasında ise artık aynı hırkanın eteğinde yaptığım gibi sık iğnelerin üstüne lastik örmeye başlıyorum. İlk lastiğimi aldım, önden üstüne ördüm. İkinci sık iğnenin üstüne yine ördüm. Bu sefer arkadan. Önden dolandırıp örüyorum. Arkadan dolandırıp örüyorum. İşte lastiğe böylelikle başladık, aynı etrafı gibi. Hiçbir farkı yok. Ne yapacağım? Daha detaylı, daha farklı göstermeme gerek yok. Artık burayı hepimiz biliyoruz. Diğer kolun üstünden göstereyim. Dilediğiniz kadar örebilirsiniz. Bakın ben 1, 2, 3, 4 sırada tamamladım. Kolu daha da uzun yapabilirsiniz isterseniz. Bunu da tamamlayıp geleyim. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım finale beraberce geldik. Kollarını tamamladık. Şöyle güzelce balon kol bileği oturttuk. Yakasını tamamladık. Etrafına fermuarını dikmek için yerini hazırladık. Şimdi artık hırkanın benlik işi bitti demiştim ya. Terziye gidecek, maalesef bende dikiş olmadığı için terzi de uygun tonlardaki bir renkle bu şekilde fermuarını yerleştirecek. Ben birazdan size bitmiş halindeki fermuarla göstereceğim. Tabii ki fermuarsız da kullanabilirsiniz ama bu modele fermuar inanılmaz yakıştı. Bence yaptırmalısınız diye düşünüyorum ya da kendiniz dikmelisiniz. Bu beden hırka çok rahatlıkla 36'dan 40-42 bedene kadar, 40 bedene kadar diyeyim, çok rahat olur. Motifleri bir sıra büyüterek de artı 42 bedeni çok rahatlıkla örebilirsiniz. Daha uzun örmek isteyen arkadaşlarım, mesela biliyorsunuz şimdi bu hırkadan şöyle göstereyim. Alttaki bir motif uzunuydu. Şimdi bunun uzunluğunu size söylemem gerekirse hemencik, bunun uzunluğu bittiğinde tam olarak 63 santim oldu bu hırka. 63 santim. Bir motif uzunluğunun boyu ise kaç oluyor? Size hemen onu da söyleyeyim. Bir motif uzunluğunun boyu da böyle 69-70 diyebilirim santim oluyor. Ona göre değerlendirin. Artı 10 motifle bir uzunluğunu yapabilirsiniz. Bu benim yaptığım ebatlardaki bir hırka için toplamda 14 adet yarn cinsin 71'ini kullandım. Yani 700 grama yakın ip gitti. 14'ünden bir miktar arttı. Onu da söylemek isterim. Yani 15 taneyle de alttaki gibisini örebilirsiniz çok rahatlıkla. Umarım hoşunuza gitmiştir. Anlaşılır bir video olmuştur. Örüp örerseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Beğendinizse bir kalp bırakmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olmanızı hatırlatıp sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.